Bazı oyunları yalnızca oynayıp geçmiyoruz. Saatlerce içinde yaşadığımız dünyalar, karşılaştığımız karakterler ve verdiğimiz kararlar oyun bittikten sonra bile bizimle kalmaya devam ediyor. Bazen bizi etkileyen şey bir oyunun gerçekçi tarihsel atmosferi oluyor. Bazen öfkesinden başka hiçbir şey kalmamış bir savaşçının intikam yolculuğu, bazen başka insanların hayatlarını şekillendirme özgürlüğü, bazen arkadaşlarımızla birlikte aşmaya çalıştığımız bir dağ, bazen de yaşamın neredeyse imkansız olduğu bir gezegende kendimize yer açma mücadelesi. Peki oyunu kapattıktan sonra içimizde kalan bu duyguları başka bir hikayede yeniden bulabilir miyiz? Bugün 2025 ve 2026 döneminde oyun dünyasında öne çıkan 5 farklı oyunu taşıdıkları atmosferi ve temel çatışmaları yansıtan 5 kitapla eşleştiriyoruz. Tarihi rol yapma oyunlarından karanlık fantastiğe, yaşam simülasyonlarından gerçek hayatta kalma hikayelerine uzanacağız. Ancak daha önceki eşleşmelerimizde olduğu gibi burada da birebir hikaye benzerliği aramıyoruz. Amacımız bir oyunun aynısını anlatan bir kitabı bulmak değil. Oyunu kapattığınızda içinizde kalan hissin edebiyattaki karşılığını aramak. Bu 5 farklı dünyaya adım atmadan önce videoyu beğenmeyi ve oyunlarla kitap arasında kurduğumuz bu tür bağlantının devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Ortaçağ konu alan pek çok oyunda seçilmiş bir kahramanı yönetiriz. Soyumuzda gizli bir güç vardır. Eski bir kehanet bizi işaret etmektedir. Veya dünyanın kaderini yalnızca bizim değiştirebileceğimiz söylenir. Kingdom Come Deliverance 2 ise bizde böyle bir ayrımcılık tanımıyor. Hikayenin merkezindeki Henry bir demircinin oğlu. Özel güçleri, büyülü silahları veya doğuştan gelen kahramanlık yetenekleri bulunmuyor. Yaşadığı dünyanın içinde hayatta kalmak, insanlarla doğru biçimde konuşmak, kılıç kullanmayı öğrenmek ve toplumun görünmez kurallarına uyum sağlamak zorunda. Üstelik bu dünya Henry'nin kahraman olup olmamasıyla da pek ilgilenmiyor. 15. yüzyıl Bohemya'sında savaşlar, taht mücadeleleri ve soylar arasındaki siyasi hesaplaşmalar devam ederken sıradan insanların hayatları da büyük çatışmaların altında eziliyor. Kingdom Come'ın en güçlü yanı da burada ortaya çıkıyor. Oyun, Orta Çağ'ı yalnızca kalelerden, şövalyelerden ve büyük savaşlardan oluşan romantik bir dönem olarak göstermiyor. Temiz kıyafetlerin, okuma yazma bilmenin, toplum içindeki konumunuzun ve konuştuğunuz kişinin sınıfının bile önemli olduğu bir dünya sunuyor. Sizi Orta Çağ'ın kahramanı olmadan önce o çağda yaşayan sıradan bir insan olmaya zorluyor. Bu nedenle Kingdom Come Deliverance 2 sevenlere önerebileceğimiz kitap Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanı. Gül'ün Adı da okuru romantik bir Orta Çağ anlatısına davet etmiyor. Roman 1327 yılında bir İtalyan manastırında geçiyor. Baskervilleli William ve genç yardımcısı Atso manastırda meydana gelen gizemli ölümleri araştırmaya başlıyor. Fakat soruşturma ilerledikçe karşılaştıkları meselelerin yalnızca bir dizi cinayetten ibaret olmadığını anlıyorlar. Bilginin kimlerin elinde bulunacağı, insanların neye inanmasına izin verileceği, kitapların neden tehlikeli görülebildiği ve otoritenin kendisini korumak için ne kadar ileri gidebileceği romanın merkezine yerleşiyor. Kingdom Come ile Gül'ün Adı'nın hikayeleri birbirine benzemiyor. Birinde savaşların ve siyasi çatışmaların ortasında kendi yolunu bulmaya çalışan genç bir adamı yönetiyoruz. Diğerinde kapalı bir manastırdaki cinayetlerin ardındaki gerçeği çözmeye çalışan iki karakteri takip ediyoruz. Ancak iki eserde Orta Çağ'ı yalnızca güzel bir dekor olarak kullanmıyor. İnsanların nasıl yaşadığını, kimlerden korktuğunu, otoritenin nasıl kurulduğunu ve bilgiye ulaşmanın neden hayati bir mesele olabileceğini gösteriyor. Kingdom Come'ın çamurlu yollarında ilerlerken her insanın ait olduğu sınıfı, taşıdığı kıyafeti ve konuşma biçimini fark etmeye başlıyoruz. Gül'ün Adında ise aynı dünyanın düşünsel karanlığına giriyoruz. Bir kitabın, bir fikrin veya doğru zamanda sorulmuş basit bir sorunun neden kılıçtan daha tehlikeli görülebileceğini anlıyoruz. Kingdom Come sizi Orta Çağ'ın içinde yaşamaya zorluyor. Gül'ün Adı ise sizi o çağın zihniyetinin içine sokuyor. Bu yüzden Henry'nin yolculuğunu, onun tarihsel gerçekliğini ve siyasi entrikalarını sevdiyseniz Gül'ün Adı size aynı dönemin çok daha karanlık ve düşünsel bir yüzünü gösterebilir. Kazan bir zamanlar Pellos İmparatorluğu'nun en büyük generallerinden biriydi. Savaşlarda kazandığı zaferler sayesinde adı bir kahraman olarak anılıyordu. Ancak büyük savaşçılar her zaman savaş meydanında yenilmez. Bazen onları düşüren şey karşılarındaki ordular değil, kurduklarını düşündükleri düzenin kendisi olur. Kazan ihanete uğruyor, vatan haini ilan ediliyor ve sahip olduğu her şey elinden alınıyor. Ünvanı, itibarı ve geleceği yok ediliyor. Ölüme gönderildiğinde ise herkes onun hikayesinin bittiğini düşünüyor. Fakat Kazan hayatta kalıyor. Geri döndüğünde artık imparatorluğun kahramanı değil, düşüşünün ardındaki gerçeği öğrenmeye ve kendisine bunu yapanlardan intikam almaya çalışan bir savaşçıya dönüşüyor. The First Berserker, Kazan'ın dünyasında şiddet, insanı yücelten temiz bir kahramanlık sınavı olarak sunulmuyor. Her karşılaşma Kazan'ın bedeninde ve zihninde yeni yaralar açıyor. Güçlendikçe daha iyi bir insana dönüşmüyor. Yalnızca kendisini yok etmeye çalışan dünyaya karşı daha tehlikeli bir hale geliyor. Bu nedenle Kazan sevenlere John Abercrombie'nin Bıçağın Kendisi romanını öneriyoruz. Bıçağın Kendisi kadim kanunlar üçlemesi
üçlemesinin ilk kitabı. Romanın merkezinde klasik anlamda örnek alınabilecek tek bir kahraman bulunmuyor. Kötü şehvetli savaşçı dokuz parmak Logan, kendisini herkesten üstün gören genç subay Luther ve geçmişte gördüğü işkencelerden sonra artık başkalarını sorgulayan Sandow Glokta gibi son derece kusurlu karakterleri takip ediyoruz. Bu karakterlerin hiçbiri tamamen iyi değil. Verdikleri kararlar her zaman doğru değil. Savaştıkları tarafın haklı olduğundan bile emin olamıyoruz. Üstelik geçmişte yapılan şeyler gittikleri her yerde onları takip etmeye devam ediyor. Kazan ile bıçağın kendisi arasındaki asıl bağ burada kuruluyor. İki eserde de savaşçılar görkemli kahramanlık hikayelerinin merkezinde yer almıyor. Şiddetin insanı nasıl değiştirdiği, hayatta kalabilmek için nelerden vazgeçilebileceği ve kahramanla canavar arasındaki çizginin ne kadar kolay silinebileceğini anlatıyor. Kazan kendisine yapılanların intikamını almaya çalışırken hala eskiden olduğu kişi mi, yoksa uğradığı ihanet onu düşmanlarından ayırt edilemeyecek bir şeye mi dönüştürüyor? Bıçağın kendisinde de benzer sorular karakterlerin önüne konuluyor. Bir insanın savaşta yaptıkları yalnızca zorunluluktan ibaretse onu masum kabul edebilir miyiz? Geçmişten pişmanlık duyan biri gerçekten değişebilir mi? Yoksa insan ne kadar uğraşmaya çalışırsa çalışsın eski hayatı onu yeniden aynı noktaya mı çeker? Joe Abercrombie'nin dünyasında büyük kahramanların sözleri sık sık parçalanıyor. Çünkü savaşın sonunda hayatta kalmak insanı mutlaka kahraman yapmıyor. Bazen yalnızca diğerlerinden daha şanslı veya daha acımasız olduğunu gösteriyor. Kazan'ın sert dövüşlerini, karanlık dünyasını ve öfkeyle ilerleyen hikayesini sevdiyseniz bıçağın kendisinde de benzer bir ahlaki karanlık bulabilirsiniz. Inzoi ilk bakışta bir yaşam simülasyonu. Karakterler yaratıyor, evler tasarlıyor, kariyerler belirliyor ve kurduğumuz şehirde ortaya çıkan günlük hayatı izliyoruz. Ancak oyunun temelinde oldukça büyük bir güç fantezisi bulunuyor. Biz yalnızca Zoe adı verilen karakterlerden birini yönetmiyoruz. Onların dünyasının yaratıcısı konumundayız. Nasıl görüneceklerini, nerede yaşayacaklarını, hangi mesleği seçeceklerini ve kimlerle iletişim kuracaklarına karar veriyoruz. Bir karaktere aşık edebilir, yeni bir aile kurmasını sağlayabilir, kariyerini değiştirebilir veya bütün hayatını birkaç seçimle bambaşka bir yöne sürükleyebiliriz. Fakat Zoe'ler her zaman planladığımız biçimde davranmıyor. Kendi ilişkilerini kuruyor, beklemediğimiz kararları alıyor ve bizim yazmadığımız hikayeleri ortaya çıkarıyorlar. Böylece oyun yaratıcıyla yarattığı dünya arasında sessiz bir mücadele kuruyor. Biz onların hayatlarını kontrol ettiğimizi düşünürken onlar da kendi iradeleriyle bizim planlarımızı değiştiriyor. Tüm bunları yaparken genellikle şu soruyu düşünmüyoruz. Başka bir insanın hayatını değiştirebilecek güce sahip olmak bize o hayata müdahale etme hakkı verir mi? Inzoi'yi sevenlere önereceğimiz kitap Tanrı Olmak Zor İş romanı. Romanın dünyasında geleceğin gelişmiş insanlığı tarihsel olarak çok daha geride bulunan başka gezegenleri gözlemliyor. Bu gezegenlerin birinde insanlık Orta Çağ dönemine benzeyen karanlık ve baskıcı bir süreçten geçiyor. Gelişmiş dünyadan gönderilen gözlemciler sahip oldukları bilgi ve teknoloji sayesinde orada yaşayan insanların hayatlarını kolaylıkla değiştirebilir. Bir savaşı durdurabilir, masumları kurtarabilir veya zalim yöneticileri ortadan kaldırabilirler. Fakat tarihin doğal gelişimine müdahale etmeleri yasaktır. Gözlemcilerden Anton, Don Rumata adlı bir asilzade kimliğiyle Arkanar Krallığı'nda yaşamaktadır. Çevresinde aydınların, bilim insanlarının ve masum insanların sistemli biçimde yok edildiğini gördükçe yalnızca izlemek giderek daha zor hale gelir. Elinde bütün bunları durdurabilecek güç vardır. Fakat müdahale ettiğinde ne olacağı bilinmemektedir. Bir zalimi ortadan kaldırmak gerçekten toplumu kurtaracak mıdır? Yoksa onun yerine daha kötüsü gelebilir mi? Bir halkı acıdan korumak onların kendi tarihlerini, yaşama hakkını ellerinden almak anlamına gelebilir mi? Inzoi ile Tanrı Olmak Zor İş aynı düşüncenin iki farklı yüzü gibi çalışıyor. Inzoi, hayat yaratmanın ve onu şekillendirmenin eğlenceli tarafını gösteriyor. Tanrı Olmak Zor İş ise bu gücün ahlaki yükünü ortaya çıkarıyor. Bir karakterin hayatını daha iyi hale getirdiğimizi düşündüğümüzde gerçekten onun için en doğru kararı mı veriyoruz? Yoksa yalnızca kendi istediğimiz hikaye mi yazıyoruz? Birinin yaşayacağı evi, yapacağı işi, seveceği insanı biz belirlediğimizde ona mutlu bir hayat mı sunuyoruz? Yoksa kendi iradesini elinden mi alıyoruz? Tanrı Olmak Zor İş'in en güçlü yanında bunlara kesin bir cevap vermemesi. Çünkü bazen yardım etmemek zalimlik gibi görünebilir. Fakat her şeyi değiştirmeye çalışmak da insanı kolayca bir tanrıya, hatta bir diktatöre dönüştürebilir. Inzoi'de kurduğunuz hayatları ve beklemediğiniz anda ortaya çıkan insan hikayelerini seviyorsanız, Tanrı Olmak Zor İş, yaratıcı olmanın neden göründüğünden çok daha ağır bir sorumluluk taşıdığını düşündürebilir.
Peak'in amacı ilk bakışta oldukça basit. Gizemli bir adada mahsur kalan izciler olarak adanın merkezindeki dağın zirvesine ulaşmamız gerekiyor. Ancak bu basit hedef kısa sürede büyük bir kaosa dönüşüyor. Tırmanış sırasında yaptığımız en küçük hata bile bütün yolculuğu sona erdirebiliyor. Dayanıklılığımızı doğru kullanmak, yiyecekleri paylaşmak, tutunabileceğimiz noktaları belirlemek ve takım arkadaşlarımızı geride bırakmamak zorundayız. Bir arkadaşımızı yukarı çekebiliyor, onu ip uzatabiliyor veya düşmek üzereyken son anda kurtarabiliyoruz. Aynı şekilde yanlış bir hareketimizde yalnızca kendimiz değil, bütün grubun ilerleyişini tehlikeye atabiliyoruz. Peak çoğu zaman komik bir oyun. Arkadaşınızın yanlışlıkla uçurumdan düşmesi, grubun bütün planını bozması veya zirveye birkaç metre kala herkese aşağı sürüklemesi kahkahayla karşılanabilir. Fakat oyunun bu neşeli görünüşünün altında oldukça acımasız gerçekler bulunuyor. Dağ ne kadar eğlendiğinizle ilgilenmiyor. Zirveye yaklaşmış olmanız güvende olduğunuz anlamına gelmiyor. Bazen saatlerce ilerledikten sonra yapılan tek bir yanlış hareket bütün tırmanışı sona erdirebilir. Bu nedenle Peak severlere Jon Krakauer'ın Everest Günlüğü kitabını öneriyoruz. Jon Krakauer bir gazeteci ve dağcı olarak 1996 yılında Everest'e yapılan ticari bir tırmanışa katılıyor. Başlangıçta amacı Everest tırmanışlarının giderek büyüyen bir sektöre dönüşmesini incelemek. Fakat yolculuk modern dağcılık tarihinin en büyük felaketlerinden birine dönüşüyor. Zirveye ulaşmaya çalışan ekip kötüleşen hava koşulları, yorgunluk, oksijen eksikliği ve yanlış kararlar nedeniyle dağda mahsur kalıyor. Krakauer ise yaşananların doğrudan tanıklarından biri olarak hayatta kalıyor. Everest Günlüğü yalnızca bir facianın kronolojik anlatımı değil, İnsanların neden bütün tehlikeleri bildikleri halde tırmanmaya devam ettiğini sorguluyor. Bir noktadan sonra geri dönmek mantıklı olan tek seçenekken insan neden zirveye doğru ilerlemeyi sürdürür? Bu yalnızca başladığı işi bitirmek isteği midir? Kendisine ve başkalarına bir şey kanıtlama arzusu mudur? Yoksa zirve insanın hayatındaki bütün anlamları içine çeken bir takıntıya mı dönüşür? Peak ile Everest Günlüğü arasındaki ton farkı oldukça büyüktür. Peak'te arkadaşınızın dağdan aşağı düşmesi komik bir anıya dönüşebilir. Everest Günlüğü'nde ise benzer hataların geri dönüşü olmayan sonuçları vardır. Ancak ikisinin merkezinde de aynı gerçek bulunuyor. Dağda tek başınıza değilsiniz. Aldığınız kararlar yalnızca sizin hayatınızı etkilemiyor. Bir kişinin yavaşlaması, yanlış rota seçmesi veya yardım istemesi bütün ekibin kaderini değiştirebiliyor. Zirveye ulaşmak bireysel bir başarı gibi görünse de dağ insanları birbirine bağımlı hale getiriyor. Birini geride bırakmak daha hızlı ilerlememizi sağlayabilir. Fakat o insanın başına geleceklerden de sorumlu olursunuz. Peak'in arkadaşlarla birlikte çıkılan kaotik tırmanışını sevdiyseniz Everest Günlüğü size aynı mücadelenin gerçek dünyadaki çok daha sert ve trajik karşılığını gösterebilir. Dune Awakening bizi Arrakis'e bırakıyor. Suyun en değerli kaynaklardan biri olduğu, güneşin altında uzun süre kalmanın ölümle sonuçlanabileceği ve kumların altında devasa solucanların dolaştığı bir gezegene. Burada hayatta kalmak için yalnızca düşmanlarla savaşmak yeterli değil. Su bulmak, güneşten korunmak, kaynak toplamak ve kum solucanlarının dikkatini çekmeden hareket etmek zorundayız. Başlangıçta elimizde neredeyse hiçbir şey bulunmuyor. Küçük bir sığınak kuruyor, temel araçlar üretiyor ve çevrenin koşullarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Fakat hayatta kaldıkça hedeflerimiz değişiyor. Daha büyük üsler kuruyor, baharat üretimine katılıyor, yeni teknolojiler geliştiriyor ve Arrakis'in siyasi güçleri arasında kendimize bir yer açmaya çalışıyoruz. Başlangıçta tek derdimiz susuzluktan ölmemekken zamanla kaynakların kimin elinde bulunacağına ve kurulacak düzende hangi tarafta yer alacağımıza karar veriyoruz. Çünkü Arrakis'te hayatta kalmak yalnızca doğaya karşı mücadele etmek anlamına gelmiyor. Suyu, baharatı ve teknolojiyi kontrol eden güçlere karşı da mücadele etmek gerekiyor. Bu nedenle Dune Awakening sevenlere Kim Stanley Robinson'ın Kızıl Mars romanını öneriyoruz. Kızıl Mars, insanlığın Mars'a yerleşmesi sürecini anlatıyor. Ancak bunu yalnızca teknolojik bir başarı veya uzay macerası olarak ele almıyor. Mars'a gönderilen ilk büyük yerleşimci topluluğu gezegen üzerinde yeni bir yaşam kurmaya çalışırken kendi içinde bölünmeye başlıyor. Bazıları Mars'ın dünyaya benzetilmesi ve insanlar için yaşanılabilir bir hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Bazıları ise gezegenin doğal yapısının korunmasını istiyor. Şirketler Mars'ın kaynaklarını ekonomik bir fırsat olarak görüyor. Bilim insanları gezegeni araştırmak isterken siyasi gruplar ise kurulacak yeni toplumun nasıl yönetileceği konusunda mücadele ediyor. Böylece Mars yalnızca üzerinde yaşanılabilecek boş bir gezegen olmaktan çıkıyor. Bilimin, ekonominin, siyasetin ve insanlığın hırsının çatıştığı yeni bir dünyaya dönüşüyor. Dune Awakening ile Kızıl Mars aynı türde hikayeleri anlatmıyor. Birinde kum solucanlarından kaçıyor, baharatlar topluyor ve büyük hanedanların güç mücadelelerinde yükselmeye çalışıyorsunuz. Diğerinde ise onlarca yıl boyunca bir gezegene nasıl
nasıl değiştiğini ve yeni bir toplumun nasıl kurulduğunu izliyoruz. Fakat iki eserin merkezinde benzer sorunlar bulunuyor. Bir yere yerleşmek oranın sahibi olduğumuz anlamına gelir mi? Bir gezegeni insanlar için yaşanılabilir hale getirmek amacıyla doğasını değiştirdiğimizde onu kurtarmış olur muyuz? Yoksa o dünyayı kendi ihtiyacımız uğruna yavaşça yok mu ederiz? Yeni bir gezegene gitmek gerçekten yeni bir başlangıç yapmamızı sağlar mı? Yoksa dünyadaki bütün savaşları, eşitsizlikleri, şirketleri ve iktidar mücadelelerini yanımızda mı götürürüz? Dune Awaking'de küçük bir sığınakta başlayan o yolculuğumuz zamanla ekonomik ve siyasi bir güce dönüşür. Kızıl Mars ise bu dönüşümün uzun vadede nasıl bir toplum yaratabileceğini gösterir. Kaynakları kimin kontrol edeceği, insanlığı nasıl yöneteceği ve gezegenin geleceğine kimin karar vereceği iki dünyanın da en büyük çatışmaları arasındadır. Dune Awaking'in hayatta kalma, üst kurma ve kaynak yönetimi tarafını sevdiyseniz, Kızıl Mars bütün bu sistemin arkasındaki bilimsel, toplumsal ve siyasi sonuçları çok daha büyük bir ölçekte ele alıyor. Böylece 2025 ve 2026 döneminde öne çıkan 5 farklı oyundan 5 farklı kitaba ulaştık. Kingdom Come Deliverance 2'nin gerçekçi Orta Çağ dünyasından Gül'ün Adı romanına, The First Berserker Kazan'ın öfke ve intikamla ilerleyen karanlık yolculuğundan bıçağın kendisine, Inzoi'nin hayatları şekillendirme özgürlüğünden Tanrı olmak zor işin ahlaki sorunlarına, Peak'in arkadaşlarla çıkılan kaotik tırmanışından Everest günlüğünün gerçek trajedisine, Dune Awaking'in en acımasız Arrakis çöllerinden Kızıl Mars'ın bilimsel ve siyasi mücadelelerine. Çünkü bazı oyunlar bize yalnızca yeni dünyalar sunmuyor. O dünyaların içinde nasıl bir insan olacağımızı da sorgulatıyor. Bir savaşçının uğradığı ihanetin ardından neye dönüşeceğini, başka insanların hayatlarını değiştirebilecek güce sahip olduğumuzda nerede durmamız gerektiğini, zirveye ulaşmak uğruna ne kadar ilerleyebileceğimizi ya da yeni bir dünya kurarken eski dünyanın bütün hatalarını yeniden üretip üretemeyeceğimizi düşündürüyor. Kitaplar ise aynı soruları bambaşka karakterlerle, bambaşka zamanlarda ve bambaşka dünyalarda yeniden karşımıza çıkarıyor. Peki bu eşleşmeler arasında sizin en çok dikkatinizi çeken hangisi oldu? Bu oyunlardan birisi için aklınızda farklı bir kitap varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki oyun ve kitap eşleşmemizi de birlikte bulabiliriz.